Gluten nedir? Hangi yiyeceklerde bulunur? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Gluten, buğday, arpa, çavdar ve benzeri tahıl ürünlerde bulunan bir proteindir. Gluten eklenen ürünler tüketilecek gıdanın istenilen kıvama ulaşmasında bir aracı görevi görmektedir. Bu görevi sayesinde gıda alanında sık sık tercih edilmektedir. Hazır gıdaların pek çoğunda gluten bulunur. Örnek vermek gerekirse ekmek, makarna, irmik, bulgur ve benzeri ürünlerde gluten bulunmaktadır. Glutenin varlığı sadece gıda ürünleri ile sınırlı değildir. Az evvel de belirttiğimiz gibi glutenin kıvam verici bir özelliği vardır. Bu sayede kozmetik alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Gluten içerikli en çok karşımıza çıkan kozmetik bakım ürünü ise diş macunlarıdır. Gluten tüketimi bağırsakta bulunan faydalı bakterilerin çoğalmasına katkıda bulunur. Buğday, arpa ve çavdarda gluten olduğunu daha önce belirtmiştik. Bu ürünler ne kadar az işlem görür ise o kadar içlerindeki gluten oranını korurlar. Yani tam tahıllı ürünler gluten yönünden çok daha zengindir. Yine tam tahıllı ürün tüketiminin saymakla bitmeyen birçok faydası bulunmaktadır. Obezite ve insülin direncine karşı olumlu etkileri vardır. Kalp damar hastalıkları, inme riski, diyabet ve benzeri hastalıkların yaşanması riskini de azaltmaktadır. Bazı insanlara gluten doğuştan genetik bir rahatsızlıktan dolayı zarar vermektedir. Tüm proteinler mide asidi ile temas ettiğinde parçalanarak ince bağırsağa aktarılır. Ama gluten rahatsızlığı olan kişilerde bu protein parçalanmadan ince bağırsağa aktarılmaktadır. Bu da ince bağırsaklarda çölyak hastalığının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çölyak hastalığı görülen kişilerde yeteri kadar besin tüketimi yapılmasına rağmen bağırsaklar glutenin emilimini gerçekleştirememektedir. Bu da kemik erimesi, kansızlık, diş çürükleri, boy kısalması, büyüme geriliği, yorgunluk, kadın hastalarda ise adet bozuklukları, ergenlikte gecikme gibi birçok olumsuz sonuca sebep olabilmekte. Nadiren de olsa bazı insanlarda çölyak hastalığı olmayan kişilerde de gluten sindiriminde sorunlar yaşanabiliyor. Bu duruma çölyak olmayan gluten duyarlılığı adı verilmiştir. Çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı gibi hastalıkların tamamında vücuda dışarıdan giren bir mikrobun hastalığa sebep olması söz konusu değildir. Vücudun gluten ile karışılması sonucunda kendisini savunmak adına ürettiği antikorlar başta bağırsaklar ve sindirim sistemi olmak üzere pek çok organa hasar vermektedir. Zarar gören sindirim sistemi de tüketilen hiçbir gıdayı tam anlamıyla emilimleyemez. Bu da vücudu kısır bir döngüye sokar. Şu an günümüzde henüz gluten kaynaklı hastalıklar için karşı çıkacak bir ilaç üretilememiştir. Glutensiz gıda tüketimine dikkat etmek, az evvel saymış olduğumuz hastalık ve belirtilere karşı tek önlemdir.